İstanbul Boğazı'nın hemen kıyısında tam 250 bin metrekarelik devasa bir alana yayılan Dolmabahçe Sarayı'ndayız. Girişteki o meşhur saat kulesini ve o dantel gibi işlenmiş saltanat kapısını geçerek bu büyüleyici atmosfere adım atıyoruz. Burası sadece taş ve mermerden ibaret bir yapı değil. Hem Osmanlı'nın o son dönemindeki hüzünlü ihtişamını hem de genç cumhuriyetin ilk yıllarını bizzat yaşamış, duvarlarına o anıları hapsetmiş canlı bir tarih. Aslında şu an üzerinde durduğum yer 17. yüzyıla kadar gemilerin demirlediği Boğaziçi'nin en büyük koylarından biriydi. Yani burası aslında denizdi. Zamanla bu koy dolduruluyor ve padişahların dinlendiği özel bir bahçeye, yani has bahçeye dönüştürülüyor. Sarayın adı da zaten bu hikayeden, yani doldurulmuş bahçe anlamına gelen Dolmabahçe'den geliyor. Ama bugün gördüğümüz, önünde durduğumuz bu devasa yapının asıl hikayesi 19. yüzyılda Sultan Abdülmecid'le başlıyor. Sarayın yapımına 1843'te başlanmış ve inşaat tam 13 yıl sürmüş. Düşünün, 13 yıl boyunca burası bir şantiye alanıymış. Sultan Abdülmecid, Topkapı Sarayı'nın o klasik, biraz karanlık ve içe dönük havasından sıkılmış olacak ki dünyaya biz hala buradayız, hala güçlüyüz, hala ayaktayız mesajı vermek istemiş. Bu yüzden yüzünü doğuya değil, tamamen batıya dönmüş. Sarayın dış cephesine baktığınızda o detayları görüyorsunuz zaten. Barok, Rokoko, neoklasik gibi Avrupa mimari tarzlarını geleneksel Osmanlı motifleriyle iç içe görüyoruz. Mimarlar dönemin ünlü Ermeni ailesi Balyanlardan Garabet ve Nigoos Balyan. Yapımı için o dönemin parasıyla tam 5 milyon altın harcanmış. İnanılmaz bir rakam bu. Hatta ne acıdır ki bu parayı denkleştirmek için dış borç alınmak zorunda kalınmış. Yani bu gördüğünüz ihtişamın arkasında aslında ekonomik olarak zorlanan bir imparatorluğun var olma çabası yatıyor. Saray, denize paralel uzanan ana binası, köşkleri ve bahçeleriyle aslında devasa bir kompleks. Hem denizden geçen vapurlardan hem de karadan bakınca imparatorluğun o dönemki gücünü çok net hissediyorsunuz. İçeriye kamera sokmak yasak olduğu için oradaki atmosferi, o havayı size ben anlatayım. Kapıdan girdiğiniz an dışarıdaki İstanbul'un gürültüsü bıçak gibi kesiliyor. Saray temelde 3 ana bölümden oluşuyor. Devlet işlerinin yapıldığı, elçilerin ağırlandığı Mabeyni Hümayun, o devasa törenlerin yapıldığı muayyede salonu ve padişahın ailesiyle yaşadığı harem. Sarayda toplamda 285 oda, 44 salon ve 68 tuvalet var. Ama sadece rakamlar değil, içerideki teknoloji de o dönem için inanılmaz. Mesela o dönemde Avrupa'daki saraylarda bile şömine kullanılırken burada merkezi ısıtma sistemi, yani kalorifer kullanılmış. İçerideki zenginlik dışarıdan çok daha fazla, inanın abartmıyorum. Tavanları süslemek için tonlarca, evet yanlış duymadınız, tonlarca altın varak kullanılmış. Sadece tavanlar değil, bastığınız yerlerde sanat eseri. O ahşap parkelerin her biri farklı ağaç türlerinden yapılmış ve hiç çivi kullanılmadan birbirine geçirilerek döşenmiş. Koridorlarda yürürken duvarlara dikkatli bakarsanız sanki bir sanat galerisinde gibi hissedersiniz. Protokol girişindeki o meşhur kristal merdivenler ise gerçekten büyüleyici. Trabzanları tamamen İngiliz kristalinden yapılmış. O merdivenlerden çıkarken tavan camından süzülen ışık kristallere vuruyor ve her yer pırıl pırıl parlıyor. Yürürken sanki bir masalın içindeymişsiniz, sanki ayaklarınız yere basmıyormuş gibi hissediyorsunuz. Sarayın en etkileyici, insanın nefesini kesen yeri ise kesinlikle muayyede salonu. Burası 36 metre yüksekliğinde dev bir kubbeye sahip. O kadar büyük ki içerideki ses yankısı bile bir başka. Tam ortasında asılı duran o devasa kristal avizeyi görmeniz lazım. Dünyanın en büyük avizelerinden biri. Ağırlığı tam 4,5 ton ve üzerinde 750 tane ampul var. İlk yapıldığında gaz lambalarıyla aydınlatılıyormuş. Düşünsenize, onu yakmak ne kadar sürüyordu kim bilir. Kraliçe Victoria'nın hediyesi olduğu söylenir. Ama aslında parasıyla alınmış bir başyapıt. Bayramlaşma törenleri, en önemli devlet kabulleri hep bu görkemli salonda yapılırmış. Sarayın kara tarafına bakan o uzun koridorların sonundaki kısmı ise harem. Yani padişahın, valide sultanın ve şehzadelerin özel hayatlarını geçirdiği yer. Mabeyn bölümünden hareme geçerken ağır demir kapılardan geçiyorsunuz. Bu da oranın ne kadar mahrem olduğunu hissettiriyor. Burası resmi daireye göre biraz daha sade ama Avrupa etkisi burada da devam ediyor.
Geleneksel Türk evi planına göre tasarlansa da odalardaki eşyalar, mavi salon ve pembe salon gibi renklerine göre ayrılmış alanlar o dönemin saray yaşamı hakkında bize çok şey anlatıyor. Burada yaşayan kadınların, cariyelerin, şehzadelerin dış dünyadan ne kadar kopuk ama bir o kadar da kendi içlerinde renkli bir hayatları olduğunu hayal edebiliyorsunuz. Tabii Dolmabahçe Sarayı'nın bizim için, hepimiz için çok daha özel, çok daha dokunaklı bir anlamı var. Burası Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün İstanbul'daki evi, çalışma ofisi ve maalesef hayata veda ettiği yerde. Atatürk, sarayın harem bölümündeki 70 bir numaralı odada kalıyordu. Hastalığının son dönemlerinde merdivenleri çıkmakta zorlandığı için onun için özel bir asansör bile yapılmıştı. Sarayın o genel şatafatına, o altın varaklarına kıyasla denize bakan son derece sade, mütevazı bir oda burası. O odaya girdiğinizde boğazınız düğümleniyor. Yatağı, ilaçlarının durduğu sehpa hepsi orada. Ve biliyorsunuz tarihi 10 Kasım 1938'i gösterdiğinde saat 9'a 5 kala atamız hayata gözlerini bu odada yumdu. O an sanki sadece o odada değil, tüm ülkede zaman durdu. Hatta odadaki saat hala 9'a 5 kala durmuş vaziyette bekliyor. Atatürk son günlerinde penceresinden hemen karşıda demirli olan Savarona yatına bakar, iyileşip tekrar denize açılmanın hayalini kurarmış. O günden beri Dolmabahçe bizim için sadece tarihi bir yapı, bir müze değil. Aynı zamanda ulusal bir yasın, minnetin ve sonsuz bir saygının simgesi. 1984 yılından beri müze olarak gezilebilen Dolmabahçe Sarayı, içindeki 10 binlerce objesi, o meşhur el dokuması, hereke halıları ve paha biçilemez tablolarıyla günümüze kadar ulaşmayı başardı. Duvarlarına sinmiş o yaşanmışlığı, Osmanlı'nın batışını ve Cumhuriyet'in doğuşunu hissetmek istiyorsanız, geçmişle bugünü birbirine bağlayan bu muazzam yapıyı mutlaka görmenizi, o atmosferi bir kez olsun solumanızı öneririm.